Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar bir video ve bir şirket analizi ile karşınızdayız. Bu videomuzda Aselsan hisse senedinin genel görünümüne elimden geldiğince hem temel hem de teknik tarafta inceleyerek sizlerle bu videoyu paylaşmış olacağım. Evet, Aselsan teknolojide sınırları zorlayan ülkemizin gururu, kritik görevlerin kilit şirketi ve Türkiye yüzyılının savunma sanayisi anlamında lokomotifi diyebiliriz. Şimdi şirketimizin genel görüntüsüne doğru şöyle bir uzanalım. Değerli arkadaşlar, Aselsan 2022 yılı olarak ciro anlamında 35,3 milyar TL gibi tarihi bir ciroya ulaşmış durumdadır. Yani 35,3 milyar TL gibi 2022 yılında yapmış olduğu bu cironun son yıllardaki performansı, özellikle pandemi sonrası 2022 ciro beklentisinin 2023'te aşılıp aşılmayacağı merak ediliyordu. Bu verilere bakacağız arkadaşlar. Evet, şirketimizin yaklaşık 84 tane ülkeye ihracatının olduğunu bilmekteyiz. 10 binden fazla çalışanının mevcudiyetini biliyoruz. Stratejik ortak olarak 120 tane stratejik ortağının olduğu ve 29 adet iştiraklerle birlikte 700 üzerinde ürün çeşidi olduğu bilinmekte. Değerli arkadaşlar, şirketimizin faaliyet alanlarına değinecek olur isek, savunma teknolojileri anlamında kara, hava, deniz, uzay, siber saldırılar, ulaşım, enerji, sağlık, güvenlik ve akıllı sistemler olarak sınıflandırabiliriz. Ve her sektöre faaliyet gösterebilen bir şirket. Değerli arkadaşlar, Aselsan'ın 2023 yılı 9 aylık. Bakın dikkat edin, burada 2023 yılının sadece 9 aylık verisi elimizde var. Malumunuz son bilanço gelmedi ve sadece 2023'ün 9 aylık finansal sonuçları açıklandığında 32,1 milyar TL 9 aylık cirosu olduğunu görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre bir eşleştirme yapacak olursak da bu verinin %81 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Devam edelim. Peki şirketimizin gelir tablosuna bakıldığında geçmiş yıllara göre, yani ben burayı tabii referans olsun diye 2018 yılı itibariyle aldım. 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının sadece 9 aylık verisi elimizde. Buradaki satış hasılatı, brüt kar zarar durumu, dönem karı, toplam aktifler, duran varlıklar, öz sermaye ve personel sayısı ortalama olarak artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dilerseniz bunu tablodan ziyade grafiklerle incelemekte fayda var. Evet, efendim, hasılat geliri anlamında şirketimizin son durumuna bakacak olursak 32 milyar sadece 9 aylık performansı olduğunu söylesek de yeni gelecek bilançoda bu rakamın 35 milyar, yani geçen yılın verisini geçeceği düşünülüyor ve piyasa beklentisi olarak görülmekte. Evet, eğri olarak 9 milyar TL'den 13 milyara, 16 milyara, 20 milyara, 35 milyara inanılmaz bir trend eğilimi var ve umarım 2023 bilançosu, yıl sonu bilançosunun da beklentilerin üzerinde olmasını göreceğiz. Efendim, brüt kar anlamında bakıldığında grafikte de görüleceği üzere muazzam bir yükseliş. Yıl tamamlanmış verisi elimizde olmadığı için biz burayı şu aşamada 9 milyar 509 gibi görüyoruz ama yıllık bilançoda bu verinin ve bu eğrinin yukarı yönlü devam etmesini göreceğiz, muhtemelen bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar, dönem varlıklar tarafında da bakıldığında sarı çizgiyle görmekte olduğunuz bir trend çizgimizin mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Evet, trend çizgisinin üzerine
2022 yılında attığımız ve 2023 yılında da bu verinin sadece 9 aylık performansının bile trend çizgisi üzerinde olduğunu görmek güzel. Bu verinin daha da fazla ve daha da büyük gelmesi mümkün olacaktır dönem varlıklar bakımından arkadaşlar. Evet, öz sermaye karlılığı anlamında da mevcuttaki trend çizgimizin üzerindeyiz. 39 milyar 861 milyon öz sermayesinin sadece 9 aylık performansında 49 milyar 310 milyon olması da bu verinin trend çizgisi üzerinde kalacağı öngörülür değerli arkadaşlar. Efendim, personel sayısı anlamında Aselsan 2019 yılında 6797 çalışan, 2020 yılında 8692, 2021'de 9905, özellikle 2022 ve 2023 yılındaki verinin de personel istihdamının da artış eğiliminde olması gayet güzel görünmekte. Efendim, peki şimdi ne olacak? 2024 yılı, hadi 2023 geride kaldı. Aselsan 2024 yılı itibariyle özellikle konjektörün de müsait olması münasebetiyle Aselsan'ın 2024 beklentisi ve performansı çok önemli olacaktır bana göre. Şimdi değerli arkadaşlar, sadece 2024 yılı verilerini biraz sonra grafik olarak paylaşacağım. 27 milyar 516 milyon 115 bin 861 lira yeni iş ilişkisi paylaşımı olduğu kamu aydınlatma platformunda. Bunu biz birazdan tablo olarak da birebir paylaşacağız. Yani burada 27 milyar gibi bir sadece 2024'ün ilk ayında 40 günlük bir sürede bu verinin hak ediş olarak 2024 bilançolarına yansıyor olması, tabi burada teslimatlar belki 2027-2028 olabilir. Onlara çok değinmiyorum ama sadece bir aylık sürede kapa bildirmiş olduğu yeni iş ilişkileri muazzam arkadaşlar. Efendim, bakınız, tabloda göstereceğimiz veri neydi? Değerli arkadaşlar, 12. ayın 4'ü. Cumhurbaşkanlığı savunma sistemlerine 556 milyar 743 milyon ve 30 milyon dolar olarak bir kap bildirimi geldi. Burada yalnız bu tabloda dikkat etmenizi isteyeceğim. Öncelikle tabloyu anlatalım. Tarih kısmı, kap bildirimi, içerik olarak ve hak ediş TL, hak ediş dolar, hak ediş euro. Burada 3 tane şey var, sütun var. Bu sütunların toplamı ise TL karşılığı olarak burada. Biz bu toplam hak ediş miktarını işte TL ise zaten sorun yok. Dolarsa ne yapıyoruz? Doların şu anki kuru 30.18 ile, efendim euro ise euronun güncel fiyatı 32.82 ile çarpıp hepsini toplamasını isteyeceğiz. Bu şekilde tabloyu takip etmek gerekir. Şimdi devam edelim isterseniz. Cumhurbaşkanlığı savunma sistemleriyle yine 12. ayın 15'inde 4 milyar 884 milyon ve 428 milyon euro. Yani şu ikisini topladığımızda, özellikle bu iş çok önemli, 18 milyar 948 milyon gibi bir TL gibi bir rakam çıkmakta. Bu Cumhurbaşkanlığı savunma sistemleri ile ilgili bu hak edişi, bu kap bildirimi gerçekten muazzamdı. Yine ayın 29'unda uluslararası müşteri hava savunma sistemleri ile ilgili 65 milyon dolarlık bir kap bildirimi geldi. Efendim, uluslararası müşteri akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili 58 milyon dolarlık bir kap bildirimi gelmişti. Evet, birinci ayın 3'ü 2024 tarihinde yurt içi platform üreticisi savunma sistemleri ile ilgili
9.953.500 dolarlık bir kap bildirimi geldi. Tabii bunların TL karşılıklarını burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ben birinci ayın 5'inde uluslararası müşteri hava savunma sistemleri ile ilgili 21 milyon dolarlık bir kap bildirimi gelmişti. Yine yakın zamanda bu hafta 2 gün üst üste 18'inde ve 19'unda Savunma Bakanlığı Savunma Sistemleri ve Türkiye TCDD Taşımacılık Araçüstü Sinyalizasyon Sistemleri ile ilgili TL ve Euro olarak bir kap bildirimi geldi. Bunun TL karşılığı 695.366.919 lira. Yine taşımacılık araçüstü sinyalizasyonla ilgili 1.690.697.000 liralık bir kap bildirimi geldi. Peki totalde bu rakamımız ne oldu? Değerli arkadaşlar, bakıldığında sadece 4. ayın 12'si ve günümüz itibariyle 1. ayın 19'da en son kap bildirimi geldi. Son 35-40 günlük zaman diliminde burada almış olduğu yeni iş ilişkilerinin total bedeli 27.516.000 lira. Şimdi buradaki veri çok önemli. Neden? Buradaki 2022 yılı cirosu 35.3 milyardı. Yani biz burada sadece 2022 yılı cirosuna yaklaşan bir hak ediş. Tabii bunların içerisinde teslimatlarla ilgili dediğim gibi 2028-2029'lar olabilir. Bunun detayına bakmadım. Burada vurgulamak istediğimiz yapılan alınan işlerin özellikle bu testere piyasada fark edilmemesi, farkında olmak gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, önceki bilanço net karı 9.801.000 lira idi. Piyasa değeri bölü defter değeri 4.41, fiyat kazanç oranının ise 13.59 olduğunu görmekteyiz. Şirketin sermayesi ise 4.560.000.000 olarak şu anda mevcutta hali hazırda bu şekilde değerli arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, bir teknik görünüme gidelim. Teknik anlamda Aselsan'da son durum nedir? Bir orayı da inceleyip videomuzu bitirmiş olalım. Değerli arkadaşlar, şimdi geldik Aselsan'ın teknik görünümüne. Burada tabii teknik görünümde öncelikle büyük resmi incelemek istiyoruz. Büyük resmimizde logaritmik bir dönemden geçtiğimiz için logaritmik anlamda en büyük ana resmimizi şöyle bir incelemekte fayda var. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız şu bölgedeki nizami temaslarımız sonrası logaritmik bir kanalın varlığından bahsedebiliriz ki üçlü bir temas söz konusu. Bu logaritmik trend çizgimizin yansıması ilk temas noktası olan şu bölgeye bir kanal, regresyon kanalı dönüşümü olarak bakıldığında orta bantlarında feedbacklerini alabiliyoruz. Burayla ilgili de özellikle şu bölgedeki satış tam anlamıyla evet orta band feedback olarak kabul edilebilir. Peki burada bizim orta band regresyon kanalı hikayemizde bir formasyon görüntüsü olarak okuyabileceğimiz bir şey var mı? Evet, bakınız bu bölge büyük bir çanak, daha küçük bir çanak ve daha küçük bir çanak ile bir sim formasyonu eğilimi. Peki bu sim formasyonunu nerede çiziyoruz? Mevcuttaki görmekte olduğunuz bu regresyon kanalı içerisinde çiziyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, mevcuttaki bu sim formasyonu görüntümüze odaklanacak olur isek bu bölgede büyük çanak hedefine değinmek istiyoruz. Tabii ki bizim bu bölgenin büyük çanak kulp sim formasyonu X büyük derinlik hedef olarak karşımıza çıkar. Bu hedefimizi götürüp kırılım noktasına bıraktığımızda ise regresyon kanalımızın üst bantını bize işaret edecek nitelikte çıkması da teknik anlamda bu regresyon kanalımızı doğru olarak kabul edebiliriz. Tabi burada bir fitilimiz var, pin bar. Ben buranın kırılımının geldiğini düşünüyorum. Buradaki pin barı
kabul etmiyorum ve doğru temas olarak bu bölgenin de pin barı almamam gerektiğini zaten bize söylemiş olması. Şimdi burada varış hedefi olarak ana resimde aylık grafik arkadaşlar. Aylık grafikte bu şirketin mevcuttaki regresyon kanalının üst bandı olan 480 hedefine doğru gitmesi gerektiğini bize söylüyor. Tabii ki bu aylık grafik dediğim gibi öncesinde biz ne yapacağız? O 480'e gidene kadar öncelikle bu bölgede bir X ve şu bölgede de bir Y hedefimiz olacak. İsterseniz oralara bir konsantre olalım. Hani biz ilk etapta Y hedefimizi gideceksek Aselsan'ın orta vadedeki beklentisi ne olmalı? Kırılım bölgesi itibariyle Aselsan'da 73 rakamı gelecektir. 73 rakamı üzerinde ise bizim sim formasyonunun ikinci kademe çanak derinliği olan şu bölgedeki çanak hedefi alınabilir. Orası da bize regresyon kanalının orta bantının kırılacağını ve 140'lı hedeflere gideceğini söyler nitelikte. Peki güncel durumumuza gidelim. Günlük grafikte ne durumdayız? Günlük grafikte malumunuz biz lineer anlamda inceleyelim artık. Şu bölgede bir yükselen görüntümüz vardı. Biz bu bölge direnç hattı olarak karşımıza çıktı. Tabii burada gitgellerimiz çok oldu. Şu bölgede çok oyalandı. Değerli arkadaşlar, bence artık orta vade takip eden arkadaşların Aselsan'ın kırılım noktası yani negatif alana geçeceği bölge olarak 42'li seviyeleri takip etmesi gerekiyor diyebiliriz. Peki indikatör anlamında Ichimoku bulutunda bakınız artık bana göre Aselsan'ın bu düşüşlerde hem Kijun-sen ortalaması hem de Senko-Span A ortalaması bulut desteğinin çalışılacağı düşünülür. Bana göre alım fırsatıdır. Alım fırsatı olarak gözetilmesi gereken nokta değerli arkadaşlar 46-68 bandı kesinlikle değerlendirilecek bir bölgedir. Teknik anlamda bakıldığında. Şimdi dilerseniz bir de dolar tarafına gidelim. Dolar bazlı grafiğimizde ne durumdayız? Orayı bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Ichimoku bulutundan artık kurtuluyorum ve artık büyük resmimize odaklanalım. Burada büyük resmimizin zirve düşüşü dolar bazlı grafikte bakıldığında arkadaşlar bir zirvemiz vardı. Bir teknik ayı piyasası. Bu ayı piyasasında alçalan teknik diplerin yatayda oluşması ve artık yukarıda diplerin oluşması. İşte burada bir trend dönüşü hikayesi aranabilir mi? Evet, kesinlikle aranır. Dediğim gibi arkadaşlar bir ayı piyasası belirgin bir şekilde düşen dipler ya da alçalan tepeler değil mi? Artık burada bizim alçalan diplere dönüşmüş olması pozitif olarak kabul edilir. Fibonacci anlamında bakıldığında evet buradaki ayı piyasasının birinci Fibonacci seviyesi geçilmiş, ikinci Fibonacci seviyesi geçilmiş ama burada bir satış yediğini görüyoruz. Şimdi burada aranacak şey tekrar 1.49 dolar, 1.49 dolar üzerinde kalıcı olması, 1.77 doları da kırması beklenir ki hareketine devam etsin. Burada asıl 2.04 doların önemli olacağı düşünülür ki henüz bu bölgede bir teknik düşen kırılımı yapsam mı yapmasam mı, kırsam mı kırmasam mı derdine düşmüş kritik bir bölge. Şimdi buraya şu noktada da eğilmekte fayda var. Bizim bu hareketin arkadaşlar sadece düşüşünün Fibonacci'sine bakmıştık. Değil mi? Yani biz hangi Fibonacci ile ilgilendik? Buradaki düşüşün. Aslında biz şunu yapalım. Hani borsadaki beklentimiz hep yukarı olmalı değil mi? Borsalar sürekli yukarı fiyatlanır. Şimdi bizim birinci impuls dalgası yani büyük dalga nerede? Büyük dalga burada. Büyük dalganın geri çekilmesinde ideal mal toplama, biriktirme alanı neresidir? Hatırlayın lütfen Dow teorisi
gelişmekte olan ülkelerde, gelişen ülkelerde 0.50 ile 61.8, biz bunu gelişmekte olan ülkelerde 61.8-786 bandını kabul ediyoruz ve burada ideal bir şekilde mal toplama bölgesinden sıyrılmış, artık yavaş yavaş ben teknik bir dip oluşumu yaptım, bu da benim formasyon dönüşümdür diyecek görüntüsünü arıyoruz. Şimdi bir defa artık altın oran üzerine çıkmışız. 1.48 dolar seviyelerindeyiz. Buradaki beklenti ne olmalı? Yani dalga teorisini biliyorsunuz arkadaşlar. Dalga teorisinde mutlaka ve mutlaka bir dalga büyüyorsa ondan sonraki dalga daha önceki dalgadan daha büyük olma zorunluluğu vardır. Buradaki bizim dalga yapısına şöyle bir gidip bakacaksak ne düşünebiliriz? Evet, bakınız şöyle bir dalga yapısından bahsedebiliriz. Artık biten 5. dalga ve düşüş. Şimdi burada arkadaşlar söylenecek bir şey var ise bence bu hareketin artık yukarı yönlü kendini ispatlamış ve yeni impuls dalgasını zamana bağlı olarak oluşturacak bir hareket olarak gözlemek lazım. Şimdi Ichimoku bulutuna TL bazlı grafikte bakmıştık. Haftalık anlamda değerli arkadaşlar, Ichimoku bulutunun bir özelliği vardı. Teknik al sinyallerinde ideal senaryo, bakın bulut ortasında haftalıkta gelen bir teknik al sinyali, fiyatın biz hem buluta hem ortalamalara yakın olmasını isteriz. Bir de bunu aylık anlamda çok büyük bir bulutumuz vardı. Hatırlayın lütfen, direnç hattıdır. Yani artık burada biz Aselsan'dan ne bekleriz? Buradaki kırmızı kayanın bitiyor olması. Önümüzdeki 2 aylık periyotta artık önümüzde bu duvar yok arkadaşlar. Bu duvar yok. Ichimoku bulutu 26 sonrası için ne derdi? Senkou Spen AB. Burada bulut pozitife dönüşmüş ve Chikou Spen'in de bulutun üzerine çıkması durumunda, zaten fiyat üstündeyiz. Bulut üzerine çıkması durumunda aynen şu dönemde olduğu gibi sert hareketler görmek mümkün olabilir teknik anlamda bakıldığında arkadaşlar. Dilerseniz burayı bir de logaritmik anlamda inceleyelim. Logaritmik anlamda Aselsan'da durumumuz ne? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, logaritmik açıdan bir ödülümüzü kullanalım. Ne var burada? Ne var burada? Şu bölgede bakınız, güzel bir ikili temas var değil mi? Şimdi bu ikili temasımızın orta band çalışma şekli, hani kat icazeti olarak düşündüğünüzde bizim ayı piyasası dediğimiz noktada arkadaşlar, hani TL bazlı grafikte biz buraya ne diyorduk? Ayı piyasası. Aslında bakıldığında almış olduğu kat icazetinin onayını aldığını görüyoruz. Burada net bir şekilde kanalımızı yukarı taşıyabiliriz ve bu kanalımızın orta band direncini görüyoruz değil mi? Yani Aselsan ne yapmış? Orta bandta bir defa Aselsan şurada fitili oluştururken ben gidiyorum, koptum, üst banta gidiyorum oluşumu var. Ama burada birileri dedi ki bir dakika, daha halen o seviyeye gidecek durumda değilsin. Biraz dinlen, indikatörleri rahatlat, biz seninle bu yolculuğu yaparız, üst banta gideriz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada üst bant ve orta bant bölgeleri önemli olacaktır. Orta bant seviyelerini 3.12 dolar, üst bant seviyelerini 15 dolar seviyeleri olarak okuyabiliriz ama bu zamansallık anlamında farklılıklar gösterebilir. Açık konuşmak gerekirse ben güçlü görüyorum Aselsan'ın hem temel tarafta hem de teknik anlamda gerçekten güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bir de göstergeler kısmından bir Mehdi'miz gelsin. Mehdi'yi de açalım. 2 tane oldu. Evet. Şimdi aylıkta Mehdi'miz pozitifte.
haftalıkta teknik sata geçmiş durumda dolar bazlı görüntüde. Günlükte ise Mehdi, evet şöyle bir bakalım, teknik alda ve halen sat vermiş değil. Şimdi konjektörün de genel görüntüsüne bakılacak olursak geri çekilmeler olabilir mi? Evet olabilir. Dediğim gibi zaten bu geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz. Teknik anlamda en son oluşan teknik dip itibariyle bir trend teması daha gerçekleştirebilir mi? Mümkündür, gerçekleştirebilir. Yani biz bu videoları yaparken hemen yatırımcı gidip pozisyon alması için yapmıyoruz. Uzun vade pozisyon olarak taşıma gerekliliğine değiniyoruz. Bu bölgedeki ana trend temasına kadar inebilir. Önemli olan trend kırılımının gerçekleştirmemesi ve orta uzun vadede biz ne diyeceğiz? Burada bir teknik kırılım arayacağız. Bu teknik kırılım gelmesi halinde 4 temaslı bir kırılım olacağını unutmayın. Genelde bu tarz 4 temaslı teknik kırılımlar güzel hareketleri getirir. Düşüşler olabilir ama unutmayın ki bu bir alçalan kırılımı olur, teknik düşen kırılımı olur ve bu bölgeden de sert hareketler görürüz. Umarım yatırımcısını mutlu etmeye devam eder. Özellikle bu negatif piyasada gerçekten Aselsan yatırımcısını memnun etmiştir, sıkıntıya sokmamıştır. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi hafta sonları arkadaşlar.